Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü İngiltere'de yerel seçimler yapıldı. Belediye encümenleri seçildi. Belediye meclis üyeleri seçildi. O gün ben Türkiye'deydim ama biz oylarımızı postayla kullandığımız için daha önceden kullanıp gitmiştim ben de oylarımı. Bu seçimlerin etkisi nedir? Sonuçları nedir? Nasıl buraya geldik? Ekonomiye, burada yaşayan Türklere, bizlere etkisi, gelecekte neler olacak? Şimdi bunlarla ilgili sohbet etmek istiyorum sizinle. Hadi başlayalım. Yerel seçimlerin mutlak ve kesin tek bir tane galibi vardı. O da Reform Partisi'ydi. Hadi ikinciye de Green'i koyalım. Aslında sıralama bu şekilde gitmese de Green ve Reform şu anda mutlak galip. Yani yerel seçimlerde mecliste sadece 2 sandalyesi varken 1428 sandalyeye çıktı Reform Partisi. Reform Partisi toplam oy oranının %27'sini, muhafazakarlar, konservatifler %20'sini, Labour İşçi Partisi yani %15'ini, Yeşiller de %14'ünü aldı. Şimdi bunları böyle biraz normal bir oy haberi, seçim haberi verir gibi bir haber gibi geliyor ama şimdi Reform gibi bir partinin yani Reform Partisi başta Brexit'le ortaya çıkmış bir partiydi. Birinci sıraya yükselmesi bu kadar muhafazakar ve aşırı sağcı bir partinin hemen arkasından da ikinci sırada muhafazakarların olması İngiltere açısından çok kayda değer bir sonuç. Yani toplam %37'lik bir oy aslında reform ve konservatiflere gitti. Fakat burada ilginç bir sonuçta son 100 yılın iki büyük parti konservatifler, muhafazakarlar ve işçi partisi son 100 yılın en düşük oy oranına sahip olmasıydı. Şimdi buraya nasıl gelindi? Yavaş yavaş ona bakalım. Gelin hikayeyi sonra da bunun sonuçlarını anlatalım. Bize ne ifade ettiğini. 2008 finansal krizini çok iyi hatırlarsınız. O zamanlar ben İngiltere'deydim. Büyük bir kriz yaşandı. Kamu borçlanması yükseldi. Neredeyse gayri safi yurt içi hasılanın %10'una ulaştı. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük rekordu. Genelde ekonominin kötü olduğu durumlarda muhafazakarlar gelir. Ekonomi böyle sıkılır iyice böyle her şey daralır. Sonrasında ekonomi düzelir ve insanlar artık bunalmaya başlayınca da İşçi Partisi gelir. İşçi Partisi de şöyle dağıtır, insanları bir ferahlatır, bir mutlu eder. Böyle bir döngü içerisindedir. Aslında demokrasilerde, ülkelerde genelde böyle bir döngü vardır. Ki bu döngü hayatta kalmayı sağlar. Döngü hayatın da bir parçasıdır aslında. Hayatta da bir değişim, bir döngü vardır, bir deveran vardır. Ve bu deveran İngiltere'de genelde böyle gider. Zaten son 100 yıla baktığımızda ana iktidar partisi her zaman ya muhafazakarlar olmuştur ya işçi partisi olmuştur. Biz buna iki partili seçim deriz. Hatta 2,5 partili demokrasi deriz ki buçuk parti de böyle aradaki koalisyon hükümeti gerekirse o koalisyondaki denge partisidir. Bu bazen liberal demokratlar olur, bazen yeşiller olur. Böyle bir sistem devam eder gider. Amerika'da da bakın bunun çok benzeri vardır. İşte 2010 yılında Muhafazakar Parti tekrar iktidara geldikten sonra ciddi bir kemer sıkma politikası ilan etti. İşte sağlıkta, kamu harcamalarında, yerel yönetimlerde bunların hepsinde yardımlarda, devlet desteklerinde çok ciddi bir kemer sıkma politikası yaptı. Normalde bunun çok pozitif bir etkisi olması beklenirdi. Genelde de hikaye böyle olurdu ama işte burada en büyük bedeli de işçi sınıfı ödedi. Çünkü işçi sınıfı işin en çok bunun acısını çeken kısım olarak her zaman destek alan, devletin desteğini hisseden kesimdi ama burada büyük bir bedel ödedi. Muhafazakar Parti, daha doğrusu şöyle söyleyelim, muhalefet partileri için hayat her zaman çok güzeldir. Çünkü rahat rahat politika üretir ve iktidarı sıkıştırabilirsiniz. Aa keşke şöyle olsaydı, işte göçten dolayı oldu. Efendim sağlık sistemini iyi yapamadınız falan ama iş başa gelince yapmak zordur. Muhafazakar Parti de her zaman elindeki kozlardan bir tanesi de göçtür. Çünkü Muhafazakar Parti böyle sağ bir parti olduğu için ya göçmenler olmasaydı şöyle olurdu gibi söylemleri her zaman biz onlardan duyarız ve hep göçü azaltacağız, göçü azaltacağız, göçü azaltacağız der. 2010 yılında iktidarı da ele aldılar. Sonra halk dedi ki hadi bakalım buyurun ekonomiyi düzeltin, göçü de azaltın. Bakalım bunu nasıl yapacaksınız? Ama garip bir durum oldu. Maalesef işler Muhafazakar Parti'nin hesapladığı gibi gitmedi. Bu süre içerisinde UK Independence Party diye bir parti ortaya çıktı. İngiltere Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi. Bunlar Avrupa Birliği'nden ayrılmak üzerine bir tamamen politika güttüler ve Avrupa Birliği'nden ayrılmayı destekliyorlardı. Dediler ki hadi bakalım siz madem göçü azaltmak istiyordunuz buyurun Avrupa Birliği'nden ayrılmak gibi size çok büyük bir elinize
koz veriyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. O dönemki Muhafazakar Parti mecburen böyle bir referanduma gitmek zorunda kaldı. Referandum sonucunda da %51,9'da Avrupa Birliği'nden çıkıyoruz diye bir karar çıktı 2016 yılında. Şimdi bunu aslında hiç kimse beklemiyordu. Bence bunu isteyenler de beklemiyordu. %51 de öyle bir oran ki yani o gün aman hadi gitmeyelim bugün seçime diyenlerle veya hadi seçime gitmeliyiz diyenlerin tamamen belirleyeceği bir oran. Yani şöyle düşünelim. Bunların yaklaşık biri toplam oy verenlerin %1'i farklı bir oy verseydi veya %1'lik bir kesim gitseydi veya gitmeseydi sandığa sonuç değişecekti. Bu kadar kritik bir oranla çıktı ama Muhafazakar Parti'nin o dönem başında David Cameron aslında bunu istemiyordu. Brexit'i desteklemiyordu. O yüzden de istifa etmek zorunda kaldı. Bunu devam ettiremem dedi. Ben Brexit'i desteklemiyorum ama Brexit oldu. Böyle de bir yüce gönüllülük gösterdi kendisi. Aslında bu halkın bir tepkisiydi. Yani e, ekonomik duruma halkın göç üzerinden verdiği bir tepkiydi. Zaten göçmenler her zaman için böyle ilk zamanda suçlanacak kesimlerdir. Bunu her yerde de görürüz. Ama Muhafazakar Parti bununla da toparlayamadı. Gariplerin şansına 2016'dan sonra arka arkaya istifalar geldi. Cameron istifa etti çünkü dedi ki ben bunu yapamayacağım. Yani Brexit benim hayalim değildi. Böyle bir durumda benim partinin lideri olmam uygun değil dedi ve kenara çekildi. May geldi. Theresa May. Theresa May böyle birazcık daha Thatcher havasıyla geldi ama o da yapamadı, toparlayamadı işi. Sonra Johnson geldi. Johnson döneminde biliyorsunuz Covid patladı. Bu Partygate skandalı hani parlamento içerisinde parti veriyorlardı Covid döneminde. O da tutunamadı. Liz Truss geldi. Ekonomi Bakanlık döneminde fena değildi ama 45 gün dayanabildi ve o da dedi ki ya ben bürokratların değil siyasetçilerin ülkeleri yönettiğini zannediyordum ama aslında bürokratlar yönetiyormuş dedi. Sonra da Rishi Sunak geldi. Meşhur milyarder Hint kökenli Rishi Sunak geldi. Muhafazakar Parti'nin önüne geçti. Liderlik koltuğuna oturdu. Bu arada söylem değişmedi. Hep göç karşıtı söylemler devam etti. Göçü azaltacağız, göçü azaltacağız falan söylemleri hiç eksilmeden devam etti. Rishi Sunak döneminde de ama ortada çok böyle trajik bir durum veya nasıl diyeyim bir enteresan oksimoron diyeceğiz ama oksimoron da değil bir garip bir durum ortaya çıktı. O da şuydu. 2022'de net göç 745 bine fırladı. 2023'te 906 bin oldu. Yani tarihin zirvesine ulaştı. Düşünün Muhafazakar Parti genelde böyle işte İngilizlerin yoğun olduğu bir parti. Partinin tepesindeki adam Hint kökenli bir adam. Ve bu adam diyor ki göçmenlere karşıyız ama arkadan binlerce özellikle Hindistan'dan gelen insanı içeriye aldı. Sınırın içerisine kattı. Şimdi burada aslında güzel bir algı yönetimi söz konusu. Bu söylemleri bir beyaz İngiliz yapsaydı durum çok daha farklı olurdu. Ama bu söylemler bir Hindistan kökenli bir adama yaptırıldı. Ama arkasından da süreç aslında aynen devam etti. Değişen hiçbir şey olmadı. Al gülüm ver gülüm. Fakat burada Muhafazakar Parti iyice köşeye sıkıştı. Çünkü istediği sonuçları alamamaya başladı her alanda. Göçmene olan vurgu da bir yerde bitti. Ama Muhafazakar Parti bir yandan köşeye sıkışırken aynı anda İşçi Partisi de köşeye sıkıştı. Şimdi normalde İşçi Partisi her zaman göçmenlere daha yakın olan, işte işçi sınıfına daha yakın olan, daha böyle yumuşak bir parti olarak bilinir. Sol partidir ve böyle daha söylemleri daha evrenseldir. Ve bu da tabanın önemli bir parçası da buradan gelir. Ama göç karşıtı söylemde Muhafazakar Parti'yi vururken hep ya bak siz göçmen karşıtı olacağız dediniz ama göçmenler bu kadar geldi diye vurmaya başladı. Aslında sorunun göçmenler olmadığını halka anlatmayı tercih etmedi. İşin kolayına kaçtı. Bu da sonuçta kendini vurdu. Şimdi muhafazakarların tutarsızlıkları arkasından İşçi Partisi'nin de varoluşunun aksine hareket etmeye başlaması her ikisini birden vurmaya başladı aslında. Bu her ikisini de vurmaya başladığı için ortadan bir reform partisi çıktı. Şimdi sağlam durmadıkları için ayrı bir reform partisi. Reform Partisi'nin başkanı bu Farage da normalde Brexit'ten sonra istifa etmişti. Demişti ki ya benim misyonum tamamlandı, Brexit gerçekleşti, benim işim bitti. Fakat adamı tekrar getirdiler. Baktı olmayacak. Bu aşırı sağ taraf böyle iyi gitmeyecek. Toparlayıcı bir rolü var bunun. Bu arada onun da çok enteresan arkada hikayeleri vardı. Neyse bu tekrar bir anda parlamaya başladı. 2024 seçimlerinde İşçi Partisi tek başına iktidara geldi. Geldi gelmesine ama
çok güçlü bir şekilde de iktidara gelmedi. Aslında bu oylar birazcık da tepki oylarıydı. Yani 14 yıl biz sizi denedik, muhafazakarları. Hadi gelin bakalım bir de siz bakın diye. Fakat burada siyasette partilerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesini de İşçi Partisi yaptı. Çünkü gelirken kendi söylemleri üzerine kurmadı sistemi. Kendi söylemlerinin yanında biraz bak da milliyetçilik artıyor, biraz da işte göç politikasından alayım. İşte başka bir politika biraz da muhafazakarlardan alayım. Oradan da buradan da devşireyim diye bir oy topladı ve bu şekilde iktidara geldi. Ama bu belirsizlik ve sabit duramama İşçi Partisi'ni de açıkçası çok doğru bir yönetim şekline sokmadı. Yani istediklerini yapamadılar. Çünkü ne istediklerini de tam bilemediler. İngiltere'de veya Birleşik Krallık'ta, hatta hemen hemen dünyanın her yerinde diyeyim, İnsanlar ilk önce ekonomiye bakarlar. Keyifleri yerindeyse, ekonomi rahatsa gerisi o kadar da çok önemli değildir. Onlar ikinci sırada, üçüncü sırada gelir. Ekonomi işte o da kalkınmayla olur veya işte para dağıtarak olur gibi gibi birçok şey var. Şimdi ekonomi kötüye gittiğinde de insanlar ilk başta şöyle bir değişmeye başlarlar. Bu farklılaşma olur. Irkçılığı da bu da besler. Göç karşıtlığını besler. Çünkü etrafında insanlar artık ayrışmaya başlarlar. Bu bir tesadüf değildir. Bu bir döngüdür. Şimdi bu son seçimlerde yükselen ikinci bir parti de Yeşiller Partisi, Green Party. Ben zannetmiyorum ki oy verenlerin büyük çoğu Green'in ne işe yaradığını bilmiyor. Green'in başında da eşcinsel bir Yahudi birisi var. Bunu da böyle magazin bilgisi olarak vereyim. Ama insanlar, İşçi Partisi'ne oy veren insanlar, reforma, aşırı sağcı Reform Partisi'ne veya muhafazakarlara oy vermek istemediler. Bu yüzden tek kaçamak olarak kendilerinde İşçi Partisi, pardon Green'i, Yeşilleri buldular. Yeşiller Partisi de bunu çok iyi değerlendirdi. Bu bir tepki oyudur. Aslında mesela Türkiye siyasetinde de falan görürsünüz, farklı ülkelerde de görürsünüz. Tepki oyları çok kalıcı olmaz genelde. Bu yüzden ben bunun da çok kalıcı olduğunu zannetmiyorum. Ama bazı yaralara sebep açabilecektir. Buna dikkat etmek gerek. Peki bunları bize niye anlattın? Biraz sonra işin ekonomiyle ilgili ilişkisinden de bahsedeceğim ama daha da öncelikli olarak burada yaşayan göçmenler olarak veya insanlar olarak, ya ben 20 yıldır burada yaşasam da İngiliz vatandaşı olsam da ben hala bunu bilmem gerekir ki, bu arada buraya sonradan gelen arkadaşlara bunu özellikle sesleniyorum. Bunu bilmemiz gerekir ki arkadaş biz İngiliz değiliz. British tamam vatandaşlığımız var ama biz İngiliz değiliz. Biz her zaman diri ve bir arada olmak zorundayız ki varlığımız, lobimiz, gücümüz devam etsin. Bu çok önemli. İşte burada e, katılım oranları o kadar düşük ki seçime. Bakın %35-40 oranında bir katılımdan bahsediyoruz. Yani küçük bir birliktelik, ufak bir böyle bir araya gelip beraber hareket edebilmek, seçimlerde, parti üyeliğinde bir arada olabilmek aslında çok büyük değişikliklere sebep olabiliriz. Böyle bir etki gücümüz var ve şu anda da bu etkiye en çok ihtiyacımız olan zamanları yaşıyoruz. Bugün her şey çok güllük gülistanlık olabilir ama yavaş yavaş bir değişimin mağduru olmak istemiyorsak bizim aktif bir şekilde bunun içerisinde olmamız gerek. Evet hep bir değişim olur, bir devran olur diyorum zaten. Bunlar mevsimler gibidir. Mevsimler de değiştiği için aslında yıllar ve bütün ekosistem, hayat, doğa ayakta kalır. Bu değişimde devam eder. Önemli olan bu değişimde bizim her zaman korunabiliyor olmamız gerekir. Yani nasıl ki kış geldiğinde üzerimize soğuk bir şeyler, işte pardon kalın bir şeyler giyiyoruz, işte evimizi ısıtıyoruz da yaz geldiğinde ona göre hareket ediyoruz falan. İşte buraya bu değişime ayak uydurarak bizim bu değişimin içerisinde her zaman nerede bulunmamız gerektiğini bilmemiz ve bu değişimin bir parçası olmamız gerekiyor. Bu yüzden özellikle İngiltere'de yaşayan arkadaşlara sesleniyorum. Bakınız bir kısmınız vatandaşlığını aldı, bir kısmınız almak üzere. Ya bana ne bundan demeyin. İnanın bizi de gelecek, bizi de vuracak. Seçimlerde aktif olarak dahil olalım. Bulunduğumuz bölgelerde güçlü partilere veya uygun gördüğünüz partilere veya fikirlerinizi en çok yansıtan partilere mümkünse üye olun. Orada kendimizi gösterelim. Biz bir birey olarak bir şey değiştiremeyiz. Ama biz bir topluluk olarak birçok şey değiştirebiliriz. En azından bölgesel olarak bunu yapabiliriz. Ki bu ulusal aşamaya da yavaş yavaş gidebilir. Fakat o kadar da böyle kompleks düşünmeye gerek yok. Bulunduğunuz seçim bölgesinde bir etki oluşturabilmek inanın çok çok zor bir şey değil. Önemli olan bir arada hareket edebilmek burada. Peki ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Bize ne olacak? Yani bunlar tepki oyları. Bu yüzden ben uzun vadede büyük kalıcı etkileri olacağını düşünmüyorum. Ama bütün dünya sağa doğru kayarken bizim de bulunduğumuz yerde kendimizi
çok iyi bir şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Şimdi Starmer henüz istifa etmek istemedi, mevcut İşçi Partisi'nin başındaki başbakan, ama çok büyük ihtimalle bir değişim olacak. Geçen ben de bir toplantıdaydım. Bu değişim gerekiyor. Genel seçimlere kadar İşçi Partisi yeniden politikalarını gözden geçirmek zorunda. Kısa vadede bunun böyle ekonomide ve hayatta böyle kötü etkisi olabilir. Ama burada ekonomik olarak ben tekrar raylarına oturacağını düşünüyorum. Çünkü İngiltere ne zamandan beri serbest hareket etme, Çin'le çalışıyor, işte farklı ülkelerle konusunda daha ciddi hareket ediyor. Buna devam edecektir. Bunun çok etkileneceğini zannetmiyorum. Buradaki hayat olarak da bizim tekrar toparlanıp harekete geçersek yavaş yavaş bu reform etkisini ortadan kalkabilir. Ama kalkabilir diyorum, kesinlikle kalkacak demek gerçekten çok zor. Bunun için bizim çok diri bir şekilde devam ediyor olmamız gerek. Bir de bu geçiş dönemi belirsizlik taşır. Belirsizlik de aslında bir fırsat oluşturur. Hem ekonomide hem diğer alanlarda da. Bu fırsatın içerisinde, değişimin içerisinde biz yer alırsak her anlamda ekonomik olarak da bulunduğumuz siyasi çevre içerisinde de buradan çok büyük fırsatlar karşımıza çıkacaktır. Şimdi burada tabii ki yeni sektörler ortaya çıkacak, yeni ittifaklar kurulacak, altyapı yatırımları, enerji politikaları, ticari anlaşmalar gibi birçok şey ortaya çıkacak ve bunlar yeniden masaya yatırılacak. Burada bunu doğru okumak, bu pozisyonu doğru almak, bunu yapan yatırımcı, iş adamı burada kazanacak. İster İngiltere içerisindeki arkadaşlarımız olsun, ister Türkiye'den yatırım yapanlar olsun. Çünkü bu belirsizlik içerisinde her zaman kazananlar olmuştur. Önemli olan bunu doğru okuyabilmek, doğru partnerlerle burada çalışabilmek. Bir de reform özelinde şunu söyleyeyim. Reform iktidar tecrübesi olmayan bir parti. Şimdi bulundukları ilk başta genel seçimden önce yerel seçimde bazı belediyeleri yavaş yavaş ele geçirmeleri veya meclis üyelerini ele geçirmeleri aslında iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Belediyedeki tecrübesizlikleri ortaya çıkacak. Ki bununla ilgili çok enteresan haberler düşmeye başladı. Geçen bir meclis üyesi ilk meclis toplantısında ben şu an ne yapmam gerektiğini bilmiyorum diyor. Reform Partisi. Ben de ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hatta bazı Reform Partisi meclis üyeleri istifa etmek istemişler. Çünkü bunun böyle onlara çok para kazandıracak bir iş olduğunu falan düşünüyorlarmış. Meclis üyesi olmalarının. Ki öyle bir karşılığı yok yani. İstifa etmeye başlamışlar. Bu tür bir tecrübeleri olmadığı için arkalarında birikmiş. Bocalayacaklar ve bu bocalama da insanları tekrar böyle yeni kararlar almaya doğru yönlendirecek. Benim videolarımdan biliyorsunuz. Biz neyi anlatırsak anlatalım bunu böyle biraz iş hayatıyla, biraz kişisel hayatımızla, biraz aileyle ilişkilendirmeyi seviyorum. Şimdi burada da buradan ne çıkaracağımıza bakalım kendimizle ilgili. Öncelikle 14 yıl boyunca Muhafazakar Parti aynı vaadi verdi ve hiçbirisini tutmadı. Ve seçmen de en sonunda faturayı kesti. Şirketler olarak, marka olarak bir vaadimiz varsa bu vaadin arkasında durup bunu açık bir iletişimle devam ettirmemiz gerekiyor. Kişisel kimliğimizde de aynı şekilde, kişisel markamızda da aynı şekilde. Açık bir vaat verip bu vaadin arkasında durup bu vaadi gerçekleştiremediğimizde de nedenleriyle beraber açıkladığımızda güvenilirlik sarsılmaz. Ki iş dünyasında da siyasette de güvenilirlik oldukça önemlidir. Şimdi Yeşiller burada kazandı. Kendilerince birçok oy aldılar. Ama bu oyların çoğu tepki oylarıydı. Reform oyları da tepki oylarıydı. Tepkiyle gelen size bir müşteri, tepkiyle gelen bir arkadaşı diyeyim ben size. Tutabilmeniz için ona güzel bir şey vaat etmeniz lazım. Çünkü o tepkiyle gelen tepkiyle geri gidecektir. İşte neden o tepkiyi gösterdi ve neden sizi tercih etti? Bu markalarda da geçerli. Diyor ki ben yandaki dükkana kızdım ve buraya geldim. Tamam, ona kızdın ama buranın daha iyi olduğunu nereden biliyorsun? Niye geldin? Tamamen tepki ve bilgisizlik üzerine kurulduysa böyle gelen bir müşteriyi de işte bizim kaçırmamamız gerekiyor. %40'a yakın bir katılım oranıyla %100'ün geleceği belirlendiği bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi yani ya o masada oturup o yemeği yiyensinizdir ya da o masada yemeksizsinizdir. İki tane seçenek var. Bunu yiyenlerden olabilmek için özellikle bu tür katılımın az olduğu yerlerde fırsatları iyi değerlendirip katılımcı olabilmek, proaktif olabilmek oldukça önemli. Hem siyaset tarafında hem ticaret tarafında. Burada aktif hareket eden olursak oyunun kurallarında en azından belirleyemesek de doğru bir şekilde oynarız. İzleyici olmayız en azından. Ben yine son olarak şunu söylemek istiyorum. Burada seçimlere katılmaya gayret gösterelim. İngiltere siyasetinde ve ekonomisinde aktif olmaya gayret gösterelim. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye gayret gösterelim. Ve kendi kimliğimiz içerisinde
burada hayatımızı sürdürmeye gayret gösterelim. Seçimler bizi neden bu kadar ilgilendirsin demeyin. İngiltere seçimi her zaman bütün dünyayı ilgilendirmiştir. Hoşça kalın.